Herkese merhaba. Bu haftaki videoda sizlere istinat duvarlarından bahsettim. İstinat duvarlarının tasarımından istinat duvarı çeşitlerine kadar pek çok konuya değinmeye çalıştım. Hazırsanız hemen başlayalım. İstinat duvarları toprağı doğal haliyle koruyamayacağı bir eğimde tutmak için tasarlanmış yapılardır. Adı üstünde toprak yüküne karşı direnen dayanma yapılarıdır. Genellikle belli bir amaç uğruna alan kazanmak için inşa edilirler. Örneğin karayollarında, özel konut projelerinde, kodlar arasında kademe olan projelerde ve devlet su işleri projelerinde istinat duvarları sık sık karşımıza çıkarlar. İstinat kelimesini etimolojik olarak incelediğimizde ise kelime kökeninin Arapça olduğunu görüyoruz. Kelime S-N-D kökünden geliyor. Yani sizin de aklınıza aynı kelimenin geldiğini biliyorum. Evet, senet kelimesiyle aynı kökenden. Çünkü senet de bir kişinin diğerine olan borcunun yazılı dayanağı. Bu videoda istinat duvarının tasarımı hakkında ve istinat duvarı çeşitleri hakkında bilgiler vereceğim. İstinat duvarı malzemeyi, genellikle de toprağı bir tarafta tutmak, kaymasını önlemek için tasarlanmış dikey veya dikeye yakın yapılardır. Bu sayede toprak belirlenen alan içerisinde sınırlı kalır ve kayamaz. Bir istinat duvarının temel amacı malzemenin, genellikle de toprağın uyguladığı basınca dayanabilmektir. İstinat duvarlarının uygun tasarımında en önemli husus tutulan malzemenin hareket etme eğilimini tanımak ve buna karşı koymaktır. Bunun için duvarın pozitif tarafında tutulan malzemeyi tanımak oldukça önemlidir. Yanal toprak basıncı duvarın en üst noktasında sıfırdır ve zemin homojense en düşük derinlikte de maksimum değere ulaşacaktır. Toprak basınçları uygun şekilde ele alınamazsa duvarı ileri doğru itebilir veya duvarı devirebilir. Ayrıca duvarın arkasında bir drenaj sistemi tarafından dağıtılmayan herhangi bir yeraltı suyu duvar üzerinde ekstra hidrostatik basınca neden olur. Duvarın arkasında uygun drenaj sistemi olması oldukça önemlidir. Drenaj sistemi hidrostatik basıncı azaltır ve duvarın arkasındaki malzemenin stabilitesini artırır. Bu konuda da barbakanlar oldukça önemli bir yer teşkil eder. Haber kanallarında facia başlığıyla gördüğünüz istinat duvarı çöktü manşetleriyle servis edilen istinat duvarlarının pek çoğunda hatalı drenaj sistemi, yetersiz veya tıkanmış barbakanlar bulunmaktadır. İstinat duvarlarının çökmesi haberlerinde en yakın tarihte aklıma gelen Arel Üniversitesi olayı var. Hatırlayacağınız gibi orada istinat yapısının çökmesiyle birlikte üniversitenin de bir bölümü çökmüştü. Yine bunun dışında geriye doğru gidersek yani her yıl haberlerde İstanbul'da, sadece İstanbul'da karşımıza çıkan en az 2-3 tane istinat duvarı çöktü manşetiyle karşılaşıyoruz. Ve aslında bunun temel sebepleri çok basit şeyler. Tabii ki kontrollü bir mekanizma ile inşa edildiğinde bu şekilde sorunlarla karşılaşmayacağız. Ancak ne yazık ki ne inşa sistemimiz ne de denetim sistemimiz yeterince sağlıklı ilerlemiyor. Dönelim konumuza. İstinat duvarı çeşitlerinden biraz bahsedelim. İlk olarak anlatacağım konu betonarme konsol istinat duvarı. Standart bir istinat duvarı dediğinizde aslında aklınıza gelen ilk seçenek. Bu betonarme istinat duvarında temel ve temele bağlı bir duvardan oluşan bir istinat sistemi var. İstinat duvarı olarak kullanılan en yaygın istinat duvarı çeşidi. Ağırlık tipi istinat duvarına göre çok daha az beton sarfiyatı olan bu sistemde ağırlık tipi istinat duvarından farklı olarak demir donatı kullanılıyor. Betonarme istinat duvarları L harfi şeklinde, T harfi şeklinde veya hafifletme konsollu istinat duvarı şeklinde çeşitli şekillerde inşa edilebilirler. Şu anda ekranda bir istinat duvarı örneğini görüyorsunuz ve bu sadece bir örnek olması açısından buraya koyuyorum. Betonarme istinat duvarlarının temelinde ilave topuk yapılabilir. Bu tarz projelerle de karşılaşmanız mümkün. Bu topuk duvarın toprak etkisi altında kaymasına karşı koyar. Hafifletme konsollu istinat duvarları ise duvarın en dip noktasına gelen yanal etkiyi azaltıp bir kısmını hafifletme konsolu bölgesinde almak için tasarlanmış betonarme istinat duvarı çeşitlerindendir. Bu sayede bu tip ile daha yüksek istinat duvarları inşa edilebilir. Bir de bu konuda karşınıza çıkması kuvvetle muhtemel bir betonarme istinat duvarı çeşidi daha var ki buna değinmeden bu konuyu kapatmayacağım. Ters istinat duvarı. Ters istinat duvarı ne? Şimdi öncelikle istinat duvarının mantığını kısaca özetlemek istiyorum. İstinat duvarının mantığında tutulacak malzemenin, yani genellikle de toprağın ağırlığı betonarme istinat duvarında devrilmeye karşı bize yardım eden bir kuvvet halinde. Ancak bazı özel durumlarda bu ağırlıktan yararlanmak pek mümkün olmuyor. Çeşitli nedenlerle temelin uzun kısmı yükün olduğu tarafta değil de yükün olmadığı tarafta inşa edilmek zorunda kalınabiliyor. Bu da ters istinat duvarı oluyor. Tabii ters istinat duvarı tasarlarken çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burada
toprağın yükünden pozitif olarak yararlanma şansınız olmuyor. Gelelim bir diğer istinat duvarı çeşidine. Ağırlık tipi istinat duvarı. Ağırlık tipi istinat duvarları yük tarafından gelen basınca direnmek için ağırlıklarına, bu taş veya beton olabilir, alan olarak betonarme istinat duvarına göre çok daha fazla kayıp yaşatır. Yani ağırlık tipi istinat duvarlarında kütle daha büyüktür konsol tipi betonarme istinatlara göre. Bu nedenle ağırlık tipi istinat duvarları alan kaybı kaygısının olmadığı projelerde tercih edilir. Örneğin devlet su işlerinde, dere ıslığı projelerinde genellikle ağırlık tipi istinat projesi tercih edilmektedir. Ağırlık tipi istinat projelerini Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait projelerde de sıklıkla görebilirsiniz. Böyle şehirler arası yollarda giderken zaten çoğunlukla gördüğünüze eminim. Belki algıda seçicilik yoktur, yani fark etmiyorsunuzdur ama bu yapılarla aslında hayatımızın her noktasında karşılaşıyoruz. Bir diğer istinat tipi payandalı istinat duvarı. Yani buna diğer bir adıyla nervürlü istinat duvarı da deniyor. Payandalı veya nervürlü istinat duvarı dediğimiz bu yapı duvar levhası ve taban levhasının arasında üçgen forma yakın betonarme payandalarla güçlendirilmiş betonarme istinat duvarı oluyor. Yani payandalar burada eğilme ile kayma gerilmelerini azaltmak için duvar levhası ile tabanı birbirine bağlıyor. Yüksekliği 8 ila 12 metreden fazla olan istinat duvarlarında payandalı istinat duvarları tercih ediliyor. Gelelim bir başka istinat tipine, donatılı toprak arme zemin duvarı. Toprak arme sistemlerde sıkıştırılmış dolgu ile dolgu içerisindeki donatı birlikte çalışıyor. Önce donatılar yerleştiriliyor ve sıkıştırılarak kademe kademe dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Böylece hem ekonomik hem hızlı hem de estetik bir dayanma yapısı elde ediliyor. Özellikle şehirler arası karayollarında sıkça karşılaştığımız bu sistem giderek de yaygınlaşacak gibi duruyor. Zemin çivili istinat duvarı. Zemin çivili bir duvar inşa etmek esas olarak gerilim altında çalışan pasif donatı olarak adlandırılan çubukların eklenmesiyle kazılan alanda iş ilerledikçe toprağın güçlendirilmesini içeriyor. Bunlar genellikle birbirine paralel ve hafifçe aşağı doğru eğimli oluyor ve bu çubuklar kısmen eğilme ve kısmen kesmede de çalışabiliyor. Palplanj perdeler. Kenetli çelik, ahşap veya prefabrik levha kazıklardan elde edilmiş palplanj malzemenin yan yana zemine çakılarak bir perde haline getirilmeleri işlemiyle palplanj perde oluşturuluyor. Genellikle geçici dayanma yapılarında kullanılıyorlar ve görevleri sona erdiğinde sökülerek başka projelerde tekrar kullanılmak üzere götürülüyorlar. Gelelim bir diğer sistem, fore kazık sistemi. Fore kazık sistemini biliyorsunuz zaten, zemin iyileştirme olarak da kullanılan bir yöntem ama bu aynı zamanda iyi de bir iksa yöntemi, iyi bir istinat yöntemi. Fore kazıklarla inşa edilmiş istinat duvarları bir dizi fore kazığın birleştirilmesiyle inşa ediliyor. Projesine göre fore kazıklı istinat duvarları bir dizi toprak ankraj, takviye kirişleri, zemin iyileştirme işlemleri ve püskürtme beton takviyesi tabakası içerebiliyor. Palplanj perdelere göre çok daha sessiz ve titreşimsiz inşa ediliyorlar. Şehir içi projelerine palplanj perdelere nazaran fore kazık sistemlerinin tercih edilmesinin sebebi de bu zaten. Bu benim çok sevdiğim ama hiç canlı olarak görmediğim bir istinat duvarı çeşidi. Berliner duvarı. Telaffuzu böyle mi? Gerçekten bunu bile bilmiyorum ama Türkçe'ye asker yığını olarak çevrilmiş ve bu Berliner duvarı 20. yüzyılın başında Berlin metrosu inşaatında kullanıldığı için bu ismi almış. Nispeten ucuz bir sistem ve yapımı basit ve hızlı ama dediğim gibi ben bu sistemi hiç görmedim ve su sızdırmazlığı da yok bu arada bu sistemin. Bu nedenle sadece kuru zeminlerde uygulanabiliyormuş. Bununla ilgili kaynağımı da şu an açıklama bölümüne ekliyorum. Bu aldığım fotoğrafın kaynağı şu an açıklamada mevcut. Mekanik stabilizasyon duvarına geçelim. Mekanik olarak stabilize edilmiş zemin duvarlar bazı farklı hareketleri tolere edebilen duvarlardır. Duvar yüzü dolgu duvarı tutulurken granüler toprakla doldurulur. Mekanik olarak stabilize edilmiş bu duvarların avantajı kalıp veya kürleme gerektirmediği için yapım kolaylığı. Bu duvarlarda toprak çivilemenin kullanımı hafif bir eğimde birbirine paralel olarak yerleştirilmiş ve yerinde derzenmiş ince çelik takviye çubuklarının toprağa yerleştirilmesini içeriyor. Bunun dışında bu videoda detayına değinmeyeceğim. Farklı istinat duvarı çeşitleri de var. İşte gabyon istinat duvarı, kaset krip istinat duvarı, yeşil istinat duvarı, baret tipi istinat duvarı, hibrit sistemler vesaire vesaire. Yani farklı çeşitlerde istinat yapıları, dayanma yapıları var. Şimdi gelelim istinat duvarı neden göçer? İstinat duvarında çatlaklar neden oluşur? Gelelim bu konuya. İstinat duvarlarında göçmelerin nedenini iki ana başlıkta toplayabiliriz. İlki tabii ki tasarım hatası. İkincisi ise su. Yani suyun drenaj sistemiyle düzgün bir şekilde uzaklaştırılamaması aslında. İlk olarak tasarım hatalarından başlayalım. Bizim ülkemizde ne yazık ki özellikle devlet kurumlarında her dönem bir şeyler değişiyor. Örneğin mühendisten 3 metrelik bir istinat duvarı talep ediliyor ancak deniyor ki bunun 2 metresi toprakla doldurulacak. Üstündeki 1 metrelik bölümde işte atıyorum boş kalacak, işte korkuluk niyetiyle kullanılacak. Ama bir sonraki dönem fikirler değişiyor ya da belediye başkanı değişiyor ya da işte kadro değişiyor ve o 1 metrelik bölüm de toprakla dolduruluyor. İşte o bölümden bir şev oluşturuluyor. İşte piknik alanı, mesire yeri olarak kullanılıyor. Hal böyle olunca istinat duvarında hesapta olmayan ekstra yükler ve ekstra gerilmeler oluşuyor.
Bu da istinat duvarının kaymasına veya toptan göçmesine neden oluyor. Tabii sadece böyle proje değişikliğinden kaynaklanan sebepler değil, tasarım hatası derken tabii ki yani mühendisten kaynaklı tasarım hataları da olabilir. Tabii ki sadece belediyeleri topa atmayalım. Burada mühendis de bir hata yapmış olabilir. Yani bir tasarım hatası yapmış olabilir. Tabii bunların dışında hiç tasarım yapılmaması da istinat duvarlarının göçme sebeplerinden biri. Şimdi bir ekrana fotoğraf getiriyorum. Bu tuğlayla çevrili alanın içi toprakla dolduruldu. Tuğla sayısını sayarak dolgu yüksekliğinin 1 metre yüksekliğinde olduğunu söyleyebilirim ve istinat duvarı olarak tercih edilen malzeme de burada 13,5'luk tuğla. Tabii burada sonradan bir takım ekstra işlemler yapıldı, ekstra önlemler alındı ama yani eğer müdahil olmasaydık bu işlem bu yapıyla yapılacaktı. Tabii yani müdahil olabildik mi? Bence olamadık. Yani yine yamalı bir yöntemle iş yaptılar ama tabii dışarıdan bu kadar müdahil olabiliyoruz. Çünkü müdahil merci biz değiliz. Bunun yapı denetimi var. Bunun belediyesi var vesaire. İstinat duvarlarında çatlaklar oluşmasının, hasar almasının veya toptan göçmesinin bir diğer sebebi de daha önce de bahsettiğim gibi drenaj sisteminin çalışmaması. Eğer istinat duvarından suyu uzaklaştıramazsanız kayma veya istinat duvarının toptan göçmesi gibi durumlarda kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle barbakanlar ve drenaj sistemi istinat duvarının beton kalitesinden bile aslında daha önemlidir. Şimdi burada barbakan konusunda çok değindik. Barbakan nedir? Barbakan aslında normal bildiğimiz pimaj boru. Yani bu duvarın arkasındaki o toprakla doldurulan bölümdeki o işte biriken suların duvara ekstra yük getirmesini önlemek amacıyla o suları tahliye eden sistem aslında barbakan bu işe yarıyor. Ve bu tabii ki istinat duvarının projesine göre çapı veya yerleştirme sıklığı değişebilir ama standart olarak örneğin 2 metre aralıklarla şaşırtmalı bir şekilde barbakanlar döşenebilir. Yani standart olarak uygulanan sistem bu. Yani akstan aksa 2 metre olacak şekilde hem yatay yönde hem de düşey yönde ama şaşırtmalı olacak şekilde bu barbakanlar döşenebilir. Şimdi gelelim bir istinat duvarının maliyetine. Bir istinat duvarının metrajı nasıl hesaplanır ve maliyeti nasıl hesaplanır? Şimdi ilk olarak tabii ki projesine göre değişecektir ama burada bir kazı ve dolgu işlemleri var. Bunları pas geçeceğim. Bunlar çünkü şu an hesaplamayacağım. Biz doğrudan betonla ilgili, demirle ilgili ve kalıpla ilgili işlere bakacağız. Aslında bu şu anda Excel dosyası farklı bir işin dosyasıydı. Bu geniş kapsamlı bir işti. Sadece ben şu an örnek olsun diye bir bölümünü aldım ve çalışma YouTube dosyası haline getirip şu anda ufak birkaç hesap yapmak istedim. Şimdi burada projede gördüğünüz gibi 1.45'lik bir temelimiz var. Bu temelin yüksekliği de 25 santim. Bunun üzerinde de 2 metrelik bir levhamız var. Yani perdemiz var. Betonarme perdemiz var. Böylece temel dahil toplam yükseklik de 2.25 olmuş. Ve bu perdenin kalınlığı da yine 25 santim. Ve burada perdenin oturduğu alan ile bu temelin ucu arasında da 25 santim var bu tarafta. Ve tabii burada ilk olarak grobeton hesabıyla başlayalım. Şimdi burada 1.45'lik bir temel genişliğimiz var. Tabii 1.45'lik temelin 15 santim sağında 15 santim de solunda bir grobetonun hem çalışma payı olacak şekilde hem orada işte atıyorum aks çakacak bir şey yapacak. Dolayısıyla 15'er santim taştığını varsayıyorum. Dolayısıyla 1.75 genişliği var. Bu duvarın uzunluğunun da 10 metre olduğunu varsayalım. Dolayısıyla şimdi burada metrajımızda yaza yaza ilerleyelim. Eşittir 1.75 çarpı 0.10 kalınlığımız yani grobetonun kalınlığı 0.10 çarpı 10 metre. Ne yaptık şimdi? Genişliğini yazdık, yüksekliğini yazdık, uzunluğunu yazdık. Bizim 1.75 metreküplük grobetona ihtiyacımız varmış. Dolayısıyla bunu da grobetonun fiyatıyla çarpmamız lazım. Ancak bunu en son yapacağım. Şu anda yapmayacağım. Tabii bu Excel'de birazcık düzenlemem gerekecek. Gelelim C30 betona. Buranın projesi yani perdenin ve temelin projesi C30 olduğunu varsayıyorum. Şimdi 0.25 çarpı 1.45'lik temelimiz var. Bir de 2 çarpı 0.25'lik levhamız var, perdemiz var. Bunları ayrı ayrı yazalım. Eşittir işaretini koydum. 0.25 çarpı 1.45 artı 0.25 çarpı 2 metre. Şimdi bu ne oldu? Kesit alanı olmuş oldu. Bunu ben şöyle parantez içerisine aldım. Çarpı dedim 10 metrede uzunluğumuz varmış. 8.63 metreküpte C30 beton gidecekmiş. Şimdi gelelim plywood alanına yani kalıp alanına. Şimdi burada kalıp alanı için kalıp kuracağımız yüzeylere bakacağız tabii ki. Şimdi burada bir 10 santim var aşağıda az önce grobeton için kurduğumuz. 25 santim de burada var. Ne oldu? 35 santim oldu. 2 metrede buradaki yanağı kuracağız. 2.35. 2.35 de bu tarafta var. Ne oldu? 4.70 oldu. Yani eşittir 4.7 çarpı 10 metre. Artı olarak bir de aslında bu alın
kapatma bölümü olacak. Yani şuradaki kesit alanını da işin yani perdenin başında ve sonunda bir de bunları kapatması gerekecek esas olarak ama tabii bunlar ihmal ediliyor. Yani ustalar da hiçbiri bu şekilde fiyat vermiyor. Sadece yani buradaki geniş hacimler baz alınıyor. Dolayısıyla burada bir 47 metrekarelik bir işlem var. Yani kalıp kurulacak. Bunu da yine bir kontrol edelim. 2.25, 2.25 daha 4.50. Onar daha 4.70. 10 metreyle çarptığımızda da 47 metrekare. Evet, bu doğru. Demir pozuna birazdan bakacağız. Burada ne varmış? Evet, bu istinat duvarının üzerinde bir de tel çit varmış. Bunu da şu an yazmayacağım. Yani 10 metre yazayım. Uzunluğu 10 metreymiş. Koruge boru. Yani bu da tabii bağlantı noktası şusu busu değişecek ama bunu da şu anda yazmayacağım. Şu anda sadece betonla, demirle ve kalıpla ilgileniyorum. Hatta şunu da yazmayalım, hiç gerek yok. Şu an işimiz bu değil çünkü. Gelelim demire. Şimdi demirle alakalı örneğin bu 2 metrelik bir istinat. Bakalım yakın bir şeyler yakalayabilecek miyiz? 2 metrelik istinatımızı açalım. Evet, burada bir çalışma varmış. Tabii bu bambaşka bir projenin bambaşka bir istinatının şeyi ama biz şöyle bir şey yapalım burada. Şuradan şunu alabiliyor muyuz bilmiyorum. Şunu Ctrl C yapalım. İkilik istinata buraya koyalım. Evet, oldu. Harika. Şunu da azıcık küçülttüğümüz zaman umarım ekranda düzgün görünüyordur. Şimdi istinat duvarı ölçüleri demiş. Temel altı beton genişliği, bu grobeton burada bahsedilen, 1.75 yazalım. Temel altı betonun yüksekliği 0.10. Temel betonu genişliği 1.60'mış burada. 1.45 yazalım. Temel betonun yüksekliğimiz 0.25'miş. Ve perde beton genişliği 0.25 uygundur. Perde betonu yüksekliği 2 metre olsun. Perde duvar uzunluğu 10 metre ve blokaj yüksekliği, bunu şimdilik önemsemiyorum. Şimdi temel altı betonu ile ilgili, bu arada tabii bu daha önce biz bununla ilgili taslak hazırlamışız. Dolayısıyla hesaplamış ama 1.75 metreküp. Biz de az önce 1.75 metreküp bulmuştuk grobetonla alakalı olayı. Temel betonu 3 metreküp demiş ve perde betonu da 5.63 demiş. İkisini topladığımızda da 8.63'lük bir değer çıkıyor. Bakalım bizimkiyle aynı mı? 8.63'lük değer bizimkiyle aynı. Yani daha önce hazırladığımız bir şablon varmış bizim burada. Kalıp hesabında da 47 metrekare kalıp hesaplamış. Biz de 47 metrekare kalıp hesaplamıştık. Bu bölümü pas geçiyorum şimdilik. Gelelim demire. Ben burada demire gelmek istiyorum esas olarak. Şunu da şöyle aşağı doğru indirelim. Demirini görelim. Şimdi burada perde duvar iç filizi alt demiş. Perde duvar iç filizi. Şu taraf iç. Şu tarafta dış. Benim bakış açıma göre. Eleman adedi 68 adet demiş. Burada da E8'i 0.15'e bölmüş. Hemen burayı bir hatırlamaya çalışayım. Evet, 0.15'e böldüğünde doğru diyor. Ama burası 14. Şimdi burada perde duvar iç filiziyle ilgili hemen burada eleman adedi 68 adet olarak kendisi burada hesapladı. Neye göre hesaplamış? E8'i 0.15'e bölmüş. Hemen bir bakalım E8 neymiş? Perde duvarın uzunluğunu, yani uzunluğu 0.15'e bölmüş. 0.15'e dediğimiz yani şurada iç filizden, yani bir numaralı pozdan bahsediyorum şu anda. Bu 12'lik 20 santim araymış. Dolayısıyla biz tabii bu başka bir projenin olduğu için 15'miş. Biz bunu 20 yapacağız. Ve artı 1 eklemiş. Neden? En baştaki değer içinde, yani ilk koyduğumuz donatı içinde artı 1 değerini eklemiş. Dolayısıyla 51 adet demirimiz oldu. Bu 12'lik bir demirmiş ve dolayısıyla 12'lik demirimiz burada hazır. Eleman uzunluğu 1.35'miş. 1.35 mi bakalım? Hayır, 2.15'miş bizim eleman uzunluğumuz. Dolayısıyla 2.15 yazdık. Tabii perde duvar iç filiz üst varmış burada bir de. Bu bizde yok. Neden yok? Çünkü bizim şu an tek donatılı bir yapımız var. O demek ki 2 donatılı, 2 ay. Yani önce bir filizi varmış yerden çıkan. Ardından üzerine perdenin donatısı geliyormuş. Bizim o şekilde değil. Dolayısıyla üst yazanları sıfırlayabiliriz. Şimdi gelelim perde duvarı dış filiz demiş. Burada da donatılarımızın aralığı, şurada baktığımızda 20 santim ara yine. Bunu zaten 20 santim araymış buradaki projede de. Artı 1 demiş. Bu uzunluklar bizim için uygun. 2.75'te bunun uzunluğu varmış. Hemen bunu da düzenleyelim. Bu donatı yine 12'lik bir donatı. Dolayısıyla bu da doğru. Burada zaten kilolarını hesaplıyor. Nasıl kilolarını hesaplıyor bu arada? Bunları da tarif edeyim. Burada eğer formülü yazılmış ve hangi donatı grubunda olduğunu, mesela burayı eğer ben 8'lik yaparsam örneğin, tık diye buraya gelecek bu. Burada sadece uzunluk hesaplaması yapıyor. En sonunda da burada uzunluklarıyla ağırlıklarını, birim ağırlıklarını çarpacak. Şimdi adım adım ilerleyelim. Perde duvar iç tevzi demiri demiş. Perde duvar iç tevzi demiri, yani şuradaki donatılarımız 14 taneymiş, 8'likmiş ve 15 araymış. Burada da 14 taneymiş. Bunu 8'lik yapalım. 10 metre uzunluk olarak almış. Yani baştan sona kadar gittiğini varsaymış. Duvar dış tevzi demiri içinse 19 taneymiş. Biz bunu 19'a çekelim. Şu 11 santim araymış. Hemen şurayı düzenliyorum. 11 santim dediğimizde bu da 19'a çıkmış olacak. Harika. Bunu da yine 8'lik yapalım. Çünkü projemizde şu an gördüğünüz şu bölümde 8'lik olduğu görünüyor.
Şimdi temel alt ana donatısı demiş. Temel alt ana donatısı neymiş? Şuraya bakacağız hemen. 50 tane 12'lik 20 araymış. Hemen şuna bakalım. Alt ana donatısı 20 ara olduğu için hemen şunu 20'ye çekelim. 51 tane oldu. Artı 1 var burada çünkü bizde. Evet, 51 tane olması daha mantıklı. Yani burada 50 yazsa da ben burada hesabıma sadık kalacağım ve 51 olarak alacağım. Yine bunu da 20'ye çekelim. 51 adet de burada. Yani uzunluğu 10 metreyi 20 santime bölüyorum. 50 tane çıkıyor. Bir tane ilave yapıyorum daima. Neden bir tane ilave yapıyorum? Çünkü en başa bir tane koyuyoruz. Şimdi bunların uzunluklarını yazalım. 1.65'miş. Evet, bu da 1.35 gelecek. Yani en başa bir tane koyuyoruz derken, yani şimdi örnek veriyorum. 10 metre düşünün ve 2 metre aralıklarla donatı yerleştirdiğinizi düşünün. 5 tane mi yerleştireceksiniz? Hayır, 6 tane yerleştireceksiniz. Çünkü 5 aralık olacak ama 6 tane donatı olacak. Yani buradaki mantığı anladığınızı farz ediyorum. 12'lik donatılarımızı yerleştirdik. Temel alt tevzi demiri. Gelelim buna ve temel üst tevzi demirine geliyoruz. Şimdi burada da 6'şar tane 8'lik 30'lara demiş. 6'şar tane olacak. Şunu 30'a çekelim hemen. Şunu da 30'a çekelim hemen. 6'şar tane. Şunları da 8'e çektiğimiz zaman şimdi mutabık kalacağız. Şimdi burada da çiroz demiş. 20 tane çiroz nereden hesaplanmış? Bakalım. E7 çarpı E8 demiş. E7 neymiş? Perde betonu yüksekliği çarpı. Duvarın alanını bulmuş ve eleman uzunluğunu 45 girip 10 fiilik demiş. Yani burada neye göre yapmışız daha önce? Bunu hatırlayamıyorum. Metrekareyi bir tane almış. Evet, metrekareyi bir tane almış. Burada aslında metrekareye en azından 4 tane yerleştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla şuraya bir 4 ibaresi ekleyelim. 80 tane de bu gitmiş olsun. Evet. Şimdi burada 8'lik, 10'luk ve 12'lik donatıları ayırdık. Şimdi burada toplam uzunluğu burada topluyor. Ve 450 metreyi burada bulmuş. Bunu da 0,395 ile çarpmış. Neden 0,395 ile çarpmış? Çünkü 8'lik donatının birim ağırlığı bu. 10'luk donatınınki 0,617, 12'linki de 0,888. Bunları da topladığımızda, bu 3 değeri topladığımızda 0 yani neredeyse yarım tonu biraz aşan bir donatı hesaplamışız. 0,56 yani bunu yuvarlarsak 0,56. Gelelim hemen bunu buraya yazalım. 0,56 ton. Evet, bunları artık yazmış olduk ve bunları da hemen fiyatlandıralım. Nasıl fiyatlandıralım? Hemen emirhanaydın.com.tr'den hazır beton fiyatlarına Ocak 2023 fiyatlarıyla güncellenmiş. Bugün ben bu videoyu çekerken 27 Ocak'tayız. 1 Şubat itibariyle yeniden güncelleyeceğim ve web sitemde yine ana sayfada bulabileceksiniz. Güncel hazır beton fiyatlarına baktığımızda 1270 gro beton fiyatıymış. 1460. 1270'e 1460. Hemen gidelim yazalım. Tabii bu aslında bu ihaleli bir işse, yani bir devlet işi ise KDV dahil yazmak lazım ama şu an ben bir özel işmiş gibi düşünüyorum. Ve KDV dahil olarak yazıyorum. Bu kalıp işçiliği ile alakalı olarak da tabii malzemesini ve işçiliğini düşünerek bir fiyat yazmak lazım. Tabii ki kalıp fiyatı çok değişken olabilir. Yani işi malzemeli vermenize bağlı, malzemesiz vermenize, yani plywood malzemesinden bahsediyorum. Malzemenin kalitesine bağlı, malzemeli veya malzemesiz vermenize bağlı, işçilik standardına bağlı, işin uzaklığına bağlı vesaire vesaire ama biz burada küçük bir iş olduğunu varsayarak yaklaşık 300-350 bandında bir şey yazabiliriz. Tabi buna fiyat almak lazım. Normalde arayıp fiyat almak lazım ama. Donatı fiyatları da şu an 16.400 TL bandında seyrediyor. Ve böyle baktığımızda hemen bir toplama işlemi yapalım. Şu tutarları topladığımızda yaklaşık 40-41 milyar bandında bir şeye duvarımız mal olmuş oluyor. Tabi bu maliyetimiz gerçekten istinat duvarını mal edebileceğimiz rakam mı? Hayır. Tabii ki burada kazı işlemleri, dolgu işlemleri, bu kazı ile alakalı makinenin nakli işlemini, yani makine bir oraya gidecek, oradan bir de geri gelecek. Yani küçük işse tabii belki JCB ile falan hallolabilir ama daha büyük bir iş için söylüyorum bunu. Yani 10 metrelik bir duvar için belki buna ihtiyacınız yok ama daha büyük ve kazı gerektiren bir işte ekskavatör nakletmeniz gerekecek. Ve eğer bu daha da büyük bir işse tabii burada bir teknik personel maaşını, teknik personelin konaklamasını, eğer şehir dışında bir bölümse özellikle, çeşitli nakliyeleri, laboratuvar giderlerini ve burada eğer bir şantiye kurmanıza gerekiyorsa şantiye kurulumu ve şantiye giderlerini ve bununla ilgili topografya ile alakalı giderlerinizi mutlaka eklemeniz gerekiyor. Tabii yine dediğim gibi eğer bir teklif verecekseniz SGK ve muhtasar giderlerinizi, stopajınızı, damga vergisi ve karar pulunuzu ve iş güvenliği ve teminat mektubu giderlerinizi de mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor.
Tabii istinat duvarının beton, grobeton, kalıp ve demir kalemlerinin üzerine, yani eğer ortada bir proje yoksa tabii ki inşaat mühendisine ödeyeceğiniz bir proje bedeli eklemeniz gerekecek. Ve az önce dile getirmediğimiz kazı işlemleri, dolgu işlemleri ve tabii ki az önce dile getirdiğim genel gider kalemlerinde yine koymanız gerekecek. Yani tabii tüm genel gider kalemleriniz olmayabilir ama bir takım genel giderleriniz tabii ki olacak. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda 10 metrelik bir duvar için ortalama olarak 2 metrelik bir duvar yüksekliğinden tabii bahsediyoruz. Yani projeyi zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Maliyetiniz yaklaşık olarak 56.000-57.000 bandında olacaktır. Tabii ki bir site inşaatı yapıyorsanız, örnek veriyorum, 24 dairelik bir site için yaklaşık olarak 200 metrelik bir çevre duvarına ihtiyacınız olsun. Bu şekilde istinat duvarı gibi tasarladığınızı farz edelim. Tabii ki burada daha yekün bir iş olduğu için doğrudan 20 ile çarpmayacağız. Tabii ki bir takım genel giderleriniz ortalama olarak düşecek ve tabii ki proje maliyetiniz de ortalama olarak düşecek. Tabii böyle olduğunda da yaklaşık olarak 200 metrelik bir duvarı 1 milyon liraya mal edebilirsiniz. Şu günün fiyatlarıyla. Tabii günden güne de fiyatların değiştiğini unutmamak lazım ve tabii ki projenizin de, istinat duvarı projesinin de size özgü bir proje olacağını düşünürsek sizin maliyetlerinizin bambaşka olacağını da öngörmek lazım. Tabii betonarme istinat duvarı yaptırmak istemeyebilirsiniz. Mesela örneğin taş duvardan çok daha dekoratif görünen, çok daha doğal ve şık görünen bir istinat duvarı da tercih edebilirsiniz. Tabii taş duvarla ilgili maliyet hesabı yaparken taş duvarlarda daima harpuşta ihtiyacının olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yine orada da barbakanlarınız olacak ama bir de kabartmalı derz özellikle taş duvarlarda çok estetik duruyor bana kalırsa. Eğer böyle bir tercihiniz olursa da tabii ki bunları da kalem kalem ilave etmeniz gerekecek. Taş duvarın maliyetini de ayrı bir videoda yine değineceğim. Ancak bu videoda şu anda onu hesaplamayacağım. Bu videoda sizlere istinat duvarlarından bahsettim. Daha çok bilgi için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.